Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok tatlı, çok şirin, çok da kolay bir ayıcık yapımı anlatacağım. İlk defa yapacaksanız hiç tereddüt etmeyin arkadaşlar. 2 şiş bilmeniz yeterli. Sadece haroşa bile örüyorsanız benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Anneanneler yapabilir bu videoyu izleyerekten. Babaanneler yapabilir torunlarına. İlk oyuncağı olur diye düşünüyorum. Çok tatlı, çok şirin olacak. Boyut olarak bir karıştan 2 parmak fazla olacak arkadaşlar. Ben bebe yünüyle öreceğim. Şöyle ayıcık olduğu için böyle sütlü kahve ipim var. Elimde bunu kullanacağım. Bir de krem yüzü için el ve ayaklarını kremle yapacağım. Siz sadece yüzünü de krem yapabilirsiniz. Böyle ilk defa böyle yapıyorsanız ya bilmiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da benim gibi el ve ayaklarını kremde yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız? İlk önce arka ayaklardan başlayacağız. Arka bedenini yapacağız. Sonra öne doğru ilerleyeceğiz ve ikiye katlayıp dikeceğiz arkadaşlar. Kulaklarını ve yüzünü en son yapacağız. İpimi söyleyeyim. İpim 100 gram 250 metre. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullanacağım. Şöyle ayağından başlayalım inşallah. Evet, iplerimi kenara alayım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi çok kolay, çok pratik. Bir günde 2 tane bile örebilirsiniz. 10 ilmek atalım arkadaşlar. Daha büyük yapmak isteyenler yoruma yazsınlar, yardımcı olurum. Evet, ayağına 10 ilmek atarak başlayacağım. Eliniz sıkıysa 12 ilmek de atabilirsiniz. 3, 6, 9, 10 ilmek attım. Çeviriyorum. Haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet. Haroşa örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Siz haroşayı ters de örüyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Evet, şöyle. Çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, çevirdim. Ön yüzdeyim. Bakın 2 sıra haroşam oluştu bile. Bu şekilde dediğim gibi arka bacaktan başlıyoruz. 15 sıra haroşa, bu haroşa dişleri 15 tane olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 15 sıra haroşa olana kadar ördüm. Beraber sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. Ve ipimi bu şekilde kestim. Şimdi bu bacağını şöyle kenara alıyorum. Aynı şekilde başlayıp bir tane daha öreceğim. Şöyle ipimi ikiye katladım. Yine şişimize 10 tane ilmek atalım. Şöyle hızlıca atmaya çalışayım. Saymadım ama. Evet, 3, 6, 9, 10. 2 tane fazla atmışım. Şöyle çeviriyorum. Haroşa örüyoruz. Yine aynı şekilde 15 sıra haroşa olana kadar örelim. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi diğer bacağı da tamamladım. Şöyle göstereyim bakın. 3, 6, 9, 12, 15 sıra olana kadar ördüm. Şimdi şöyle ön yüzden yine haroşalarımı örüyorum. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle işimi ayırayım.
Diğer bacağı alıyorum. Birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. İlk ilmeğin şöyle yönünü çevirdim. Ve bunu bir sonraki sırada iki ipi birbirine bağlayacağım. Haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, ip gıcırdadı niyeyse. Tamamdır. Şöyle çevirdim. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Şöyle buraya geldim. Buradan şöyle bir ilmek daha öreyim. Hatta şöyle. Burada iki ipi birbirine bağlayacağım ki sorun çıkarmasın. Sadece bir düğüm atacağım yeterli. Evet. Gövdeye başlamış olduk. Evet. 10 sıra 20 ilmeğimiz oldu şişimizde. 10 sıra haroşa olana kadar öreceğiz. Yani 10 diş haroşa görüntüsü olana kadar örelim. Sonra kollarını yapacağız. Evet. Tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 10 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Bakın şuradan itibaren 15 sıra zaten bacağı örmüştük. Buradan itibaren de 3, 6, 9, 10 sıra ördüm. Şimdi kol artırması yapacağız. Şöyle bakın. Burada 2 ilmek arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime aktarıyorum. Bu 1. Son 2 ilmek arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime aktardım. 2. 2 ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Şişime aktardım. 3. Son 2 ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Şişime aktardım. 4. Bu şekilde 10 ilmek çıkartalım. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, gördüğünüz gibi 10 ilmek çıkardım. Şimdi ilmeklerimi yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, sıranın sonuna kadar örelim. Evet, sırayı tamamladım. Gördüğünüz gibi burada çevirdim. Burada arka yüzden ilmek çıkartacağım. Yine son 2 ilmek arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Sol şişime aktardım. 1. Son 2 ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Sol şişime aktardım. 2. Yine 10 ilmek çıkartalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, şöyle 9 ve 10. Evet, 10 ilmekte burada artırma yapmış oldum. Toplamda şişimde 40 ilmeğim var. Yine haroşa örerek ilerliyorum.
Evet. Sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Bakın kol ilmeklerimizi atmış olduk. Ön yüzden bakın bir sıra haroşa burada oluştu. Bir sıra da burada haroşa oluştu. Toplamda 8 sıra haroşa ya da 8 diş haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, 8 sıra dedim ama arkadaşlar 7 sıra ördüm çünkü kolları çok kalın oluyordu. Şöyle beraber sayalım, bakın 3 6 7 sıra olacak şekilde ördüm. Burada da aynı şekilde 3 6 7 sıra oldu. Şimdi kol ilmeklerini keseceğiz. Şöyle ilk ilmeğimin yönünü çevirdim. Onu tekrar şöyle sol şişime aktarıyorum. İki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir tane kesmiş oldum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2 ilmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3 10 ilmek keselim. 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 tane ilmeğimi kestim. Şimdi 20 ilmeğimi örüyorum. 2 3 hatta arka yüzden keselim arkadaşlar. Sırayı tamamlayalım. Diğer kolu arka yüzden keselim. Sorun olmaz çünkü dikerken aynı hizadan dikeceğiz. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Burayı dediğim gibi arka yüzden keselim. Yine ilk ilmeğimin yönünü çevirdim. Onu tekrar sol şişime aktarıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 1 ilmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmek kesmiş olduk. Şişimizde 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 ve 20 ilmeğimiz kaldı. Şimdi kafasını örüyoruz. Haroşa örerek ilerleyelim. ...12 sıra örelim arkadaşlar. İpiniz ince, eliniz sıkıysa daha fazla da örebilirsiniz. Bakarsınız. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa örerek ilerliyorum. 12 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 12 sıra ördüm. Şöyle kolu kestikten sonraki haroşa sıralarını sayıyorum. 3, 6, 9, 12 sıra ördüm. Şimdi burada krem ipimi bağladım arkadaşlar. Krem ipimi bağladım. Yani arka tarafı bitirdik. Şimdi ön tarafa geçeceğiz. Siz de diğer renginize geçin. Evet. Yüz olacak. O yüzden krem rengi ile örüyorum. Haroşa öreceğiz yine. Diğer ipimi kesmedim. Birazdan keseceğim. 20 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Çevirdim. Arka sıraya geçtim. İpi kendime doğru aldım. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, bu tarafı kaç sıra ördüysek yine aynı şekilde krem ipimle aynı sayıda öreceğim. Yani 12 sıra haroşa olana kadar örelim. Tamamlayıp döneceğim.
Evet, krem ipimde de 12 sıra ördüm. Beraber sayalım bakın. 3, 6, 9, 12 sıra oldu. Şimdi burada sütlü kahve ipimi bağladım. Kol ilmekleri artıracağım. Şöyle 2 ilmek, yine son 2 ilmek arasına girdim. İlmek alıyorum. Şişimi aktarıyorum. Yine son 2 ilmek arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Şişimi aktarıyorum. 2, 3, 6 tane ilmek çıkartalım. 4, 5 ve 6. Evet. 6 ilmek çıkardım. Burada krem ipimi alıyorum. Şöyle son 2 ilmek arasına giriyorum. Eli için ilmek çıkartıyorum şöyle. 1, sol şişimi aktardım. Şöyle burada ipimde biraz fazla bırakıyorum. Dikerken araya saklarım arkadaşlar. Şöyle biraz fazla bırakın. Yine 4 ilmek çıkartacağız. Son 2 ilmek arasına girdim. İlmek aldım. Sol şişimi aktardım. 2, 3 ve 4. Evet. 4 krem ilmek, 6 tane de sütlü kahve ilmeğim oldu. Krem ilmeklerimi örüyorum. 3, 4 ilmeğimi ördüm. Burada krem ipimi bıraktım. Diğer ipimi alıyorum. Şöyle çapraz şekilde bakın. Bu şekilde tutuyorum ve alıyorum. Delik oluşmasın. Ve haroşa örerek ilerliyorum. Evet. On tane kol ilmeği çıkarmış olduk. Şimdi sırayı tamamlayalım. Burayı da arka yüzden çıkartacağız. Evet, sırayı tamamladım. Şöyle çevirdim. Arka yüzden 6 tane ilmek çıkartacağım. Şöyle 1, son 2 ilmek arasına giriyorum. İlmek alıyorum. Şişimi aktarıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada krem ipimi alıyorum. Şöyle bağlıyorum. Evet, farklı bir uç aldım arkadaşlar. Diğer ipim burada duruyor. Şöyle. Bu şişim yeni, o yüzden gıcır diyor sanırım. Şöyle. 1, 4 ilmek çıkartacağım. 2, 3 ve 4 ve örüyorum arkadaşlar. Krem ilmeklerimi örüyorum. 2, 3, 4. Burada şöyle diğer rengimi alıyorum. Şu ön taraftan çevirdim. İpimi arkaya alıyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, gıcır diyor. Çok özür dilerim, hiç sevmediğim ses ama. Son 4 ilmek kalana kadar örelim. Evet, gördüğünüz gibi son 4 ilmeğim kaldı. Burada kahve ipimi bırakıyorum. Krem ipimi alıyorum. Şöyle çapraz şekilde tutuyorum. İpimi arkaya aldım. Kalan 4 ilmeğimi örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, çevirdim. 4 ilmeğimi örüyorum. İlkini örmeden aldım. 2, 3, 4. 4 ilmekten sonra şöyle çapraz şekilde kahveyi alttan yukarıya doğru alıyorum.
ve haroşa örerek ilerliyorum. Şöyle. Son 4 ilmek kalana kadar örelim. Evet, son 4 krem ilmeğim kaldı. Şöyle krem ipimi alıyorum ki krem ilmeklerimi öreyim. Kalan 4 ilmeğimi örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğimi örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Bakın, diğer rengimi alıyorum. Arkaya alıyorum. Bu şekilde örersiniz. 7 sıra örmüştük. 8 diyecektim, pardon. 7 sıra örmüştük. Kolları hatırlarsanız. Buradakileri. 7 sıra olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Kesim yapacağız. Tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi 7 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şöyle 3, 6, 7 sıra oldu. Şimdi kol ilmeklerini yine kesiyoruz. Krem ipimi aldım. 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. 1 ilmek kesmiş oldum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. İkinci ilmeğimi kestim. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Üçüncü ilmeğimi kestim. Sol şişime aktardım. Burada diğer rengimi alıyorum. İkisini bir örüyorum. Dördüncü ilmeğimi kesmiş oldum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kol ilmeklerimi yine kestim ve 20 ilmeğimi örüyorum. Yine burayı tersinden keselim arkadaşlar. Arka yüzden keselim. Sırayı tamamlayalım. Orayı da arka yüzden kesimini göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğin yönünü çevirdim. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 1. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 2. Sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. 3. 3 ilmeğimi kesmiş oldum. İpimi öne alıyorum. Diğer rengimi alıyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. Şöyle arkaya alayım. İkisini bir ördüm. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 ilmeğimizi kestik. Burada şöyle uzun da bırakabiliriz bu kısmı dikmek için arkadaşlar. Şöyle burayı uzun bırakalım. Şöyle birazcık uzun bırakıyorum. Diğer tarafı da uzun bırakabilirsiniz. Size kalmış, böyle dikmek için arkadaşlar, şöyle şu şekilde. Kendi renginde dikmek için. Evet, 20 ilmeğim kaldı. Bel kısmını örüyoruz. Haroşa örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Şöyle burada ördüğümüz gibi arkadaşlar 10 sıra ördük diye hatırlıyorum. Şöyle bacaktan sonra, birleştirmeden sonra 10 sıra örelim, sonra bacaklara geçeceğiz. Evet, kolları kestikten sonra 10 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi bacaklarını sırayla öreceğiz. Şimdi 10 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmeğimi ördüm. Şöyle çeviriyorum. Dilerseniz aynı şişi de kullanabilirsiniz. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım.
Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Bu 10 ilmeğimi 10 sıra öreceğim. 5 sırayı da krem ipimle öreceğim arkadaşlar. Evet, sırayı tamamladım. Çevirdim. Yine 10 ilmeğimi örüyorum. Şöyle ya da farklı şişle göstereyim arkadaşlar, belki anlamayan olur. Şöyle bu 10 ilmeğimizi 10 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonra diğer rengimize geçeceğiz. Tamamlayıp döneceğim. Evet, 10 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şöyle beraber sayalım. Bakın, son haroşa sıram burası. Ondan sonra 3, 6, 9, 10 sıra ördüm. Burada krem ipimi bağladım. Şöyle krem ipimi alıyorum. 5 sırada krem ipimle öreceğim. Evet, 5 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonra kesimini yapalım. Diğer bacağa geçeceğiz. Evet, 5 sıra ördükten sonra kesimini yaptım. Şöyle ipimi de biraz uzun bıraktım dikeyim diye. Bir ayağını tamamladım. Şimdi diğer ayağına geçiyorum. Bu ipimi de biraz uzun kestim dikmek için. Bunda 10 sıra haroşa ördükten sonra krem ipime geçeceğim. 5 sırada krem ipimle örüp kesimini yapacağım arkadaşlar. Bununla aynı şekilde olacak. Tamamlayıp dönelim arkadaşlar. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi ayaklarını tamamladım. Şimdi artık dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle nasıl dikeceğiz? Bu şekilde kafa kısmından ikiye katlıyorum. Katladım. Burada ben krem iplerimi de uzun bıraktım. Şöyle iğnemi ipimi geçirdim. Şöyle şuradayım, bakın. Buradayım. Burada krem ipimle şöyle aralardan yukarıya doğru çıkıyorum. Krem kısmın başladığı yere kadar çıktım. Şöyle burada karşılıklı dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa. Bakın, burada karşılıklı haroşa tellerini alarak dikelim. Şöyle. Evet, buradan başlamış olduk. Şöyle göremedim. Şöyle uç kısmı da sabitleyeceğim. Sonrasında şöyle ikiye katlıyorum. Alt kısmını dikeceğim. Burada da dış tellerini alarak dikelim. Şöyle ipimi şöyle sonra saklarım içe doğru. Böyle karşılıklı dış tellerini alarak dikiyorum.
Evet, alt kısmında diktik. Şimdi bu tarafa geçtim. Buradan tekrar haroşa tellerini alıyorum. Karşılıklı. İkinci sıra haroşa telini alıyorum. Üçüncü sıra. Düz taraftan dikiyoruz fark ettiyseniz. Dördüncü sıra. Evet, beşinci sırayı aldıktan sonra şuradan içeriye gireceğim. Buradan şöyle görüntü bu. İçeriden düğüm atacağım. Şöyle biraz sabitleyip ipimin fazlasını biraz saklamak adına içeride yürütüyorum. Evet, şöyle. Böyle bu şekilde arkadaşlar burayı dikelim. Sonra buradan geleceğiz. Böyle bu şekilde gideceğiz. Sonra kafasını yaparken böyle doldururuz. Şurada ayağını mesela şuraya gelince ayak kısmını dolduracağız. Böyle bu şekilde artık bilirsiniz. Buradan yukarıya doğru geleceğiz. Burada kremle de dikmeyebilirsiniz arkadaşlar. Kahveyle de dikebilirsiniz. Sorun olmaz. Şöyle çok bir çirkin görüntü yok, gördüğünüz gibi. Bu şekilde oluyor. Size kalmış. Dediğim gibi buradan yukarıya doğru dikeceğim. Buraya geleceğim. Burada sonra kulak şeklini vereceğiz. Boğaz kısmını büzdüreceğiz. Onu ayrı iplik kullanırız. Sonrasında şuradan başlayıp bu şekilde diğer ayağa geçeceğiz. Buradan yukarıya doğru çıkacağız. Burada elyafları doldurabilirsiniz kol ve ayaklara. Sonra gelip en son burayı da kapatırken bütün vücudun elyaflarını dolduracağız. Şöyle siz şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Sonrasını göstereceğim dikerekten. Evet. Dikimini yaptım arkadaşlar. Dediğim yere kadar geldim. Buraya kadar geldim. İçine de elyafımı doldurdum. Şöyle yumuşak oldu arkadaşlar. Çok sert doldurmadım. Şimdi evet, buradayken boğaz kısmını biraz sıktıralım arkadaşlar. Kafa şeklini alsın diye. Şöyle siz de bakın burada şöyle bu şekilde bir alttan bir üstten geçecek şekilde şöyle etrafını gidelim. Sonra çektireceğiz. Evet, arkaya geçtim. Bu şekilde başladığımız yere kadar, yani buraya kadar gelelim. Aynı hizada ilerleyelim şöyle. Evet, gördüğünüz gibi arkadan da başladığım yere kadar geldim. Şöyle biraz çektiriyorum. Boyun kısmı oluşsun. Şekli bu oldu. Şimdi buradan da dikmeye, yukarıya doğru dikmeye devam edeceğim. Dilerseniz burada içeride bir düğüm atabilirsiniz ya da burada sıkılayabilirsiniz. Ki sonra genişlemesin. Yine haroşa tellerini alarak şöyle, göremedim haroşa telini, yukarıya doğru çıkalım. Karşılıklı haroşa tellerini alıyorum. Evet, bu şekilde yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar. Evet, tepeye kadar geldim. Burada şöyle iç kısma giriyorum. İçeriden düğüm atacağım. Şöyle çaktırmadan, yani belli etmeden
Şurada bir düğüm atıp içeriye düğüm alıyorum. Evet, burada fazlasını kesiyorum. Şimdi kulağını yapacağız arkadaşlar. Kulağı içinde şöyle kulağını dikeceğiz. Beyaz ipimi şöyle sadece 2 katını kullanabiliriz. Şöyle beyaz ipimin 2 katını alıyorum. İğneme geçiriyorum. Evet, ben kulağının gördüğünüz gibi bir tanesini yaptım. Bir tanesini sizinle yapacağım. Şöyle dediğim gibi 2 kat şeklinde iğnemi ipimi geçirdim. Şuradan beyaz kısımdan şöyle düğümü içeri saklayarak başlıyorum. Şuradan şöyle bir alttan bir üstten geçiriyorum. Bu şekilde yeterli diye düşünüyorum kulağı. Siz daha büyük de yapabilirsiniz. Şöyle. Sonra arkaya geçiyorum. Arkadan da şöyle. Çok almayacağım arkadan. Şöyle. Evet, şöyle çektirelim. Şöyle tepeye de bir giriyorum arkadaşlar, çünkü top şeklini vermek istiyorum. Evet, şöyle. Bu şekilde oldu. Yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Biraz daha buradan sıktırabiliriz. Evet, şuradan da düğüm atacağım. Şöyle ipimi içeriden yırtıyorum. Evet. Böyle oldu. Şimdi yüzünü çalışalım. Yüzü için kahve ipimi alacağım. Evet, aynı rengi kullanmayacağım. Koyu kahve ile yapacağım arkadaşlar. Aynı renk böyle çirkin durur diye düşündüm. Şimdi ne yapacağız? Şöyle tepeden tam ortadaki haroşamızı bulalım arkadaşlar. Şöyle sayıyorum. Bakın 3, 6, 9, 10, 11 tane tepede haroşam var. 6. haroşayı buluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 6. haroşadan aşağıya doğru iniyorum. Şöyle 4 ve 5. haroşa arasındayım. Bakın iğnem burada. Şöyle yana doğru kayıyorum. Bakın yana doğru. Şöyle 1,5. Şöyle bakın şuradaydım. Telleri sayarsam bakın 1, 2, 3 tel yana kaydım. Buradan şöyle, hatta başka bir iğne alacağım. Buraya bu iğneyi batırıyorum arkadaşlar. Düğümüm içeride kalsın diye şöyle arkadan bir boşluktan, şöyle bir boşluktan giriyorum. İğnemin ucunu buradan işaretlediğim yerden çıkartıyorum. Diğer iğneyi çıkartayım. Şöyle. Tamamdır. Şöyle bakın. 1, 2. 2 yan yeterli diye düşünüyorum. Bakın. 2 haroşa ileriden çıktım. Gözümün bir tanesini buraya yapalım. Bu şekilde yapıyorum sadece. 2, 3 defa sarılsa yeter. Şuradan da bakın 1,5 yana gelmiştik. Şimdi telleri sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ileriden buradan çıkacağım. Şuradan tekrar giriyorum. 6 ileriden ya da 3 haroşa ileriden yukarıya çıkıyorum. Yan taraf. Şöyle. Bu şekilde. Buradan da şöyle 2 haroşa ileriden şuradan sayarsak da 4 tel. Şöyle. 1,
2, şöyle girdim. Burun içinde arkadaşlar. Burun içinde tam orta, bakın aşağıya doğru tam ortadaki haroşam şu. Şuradan çıkalım. Tam buradan değil de şöyle yandan şuradan çıkalım arkadaşlar. Şuradan, şurası ve şurası çok büyük olur. Küçük bir burun olsun. Ya da aynen 3 tane alalım içine. Şuradan çıkalım. Bakın bir tam ortası burası. Şuradaki haroşanın üzerine geleceğim. Şöyle. Evet, şuradan da şu şekilde biraz çektirelim arkadaşlar, çok iri olmasın. 2 ve 3 oluyor. Sonra şöyle bunun alt kısmı şuradan tam ortadan yukarıya çıkıyorum. Ortadan çıkacağım. Hatta alttan ağzını da yapalım ondan sonra. Şöyle ağzı biraz büyük olsun. Şöyle tam ortadaki haroşam şu arkadaşlar. Şöyle bir buradan çıkacağım. Hatta bir aşağıya mı insem? Evet, şöyle. Göz kararı da yapabilirsiniz. Şöyle. Şuraya giriyorum. Burada 2 tane yeterli. Bakın sonrasında şöyle tam ortadan çıkacağım. Şuradan alacağım. Şöyle arkaya alacağım arkadaşlar. Arkadan bir boşluktan çıkıyorum ki bir bakayım nasıl oldu. Şöyle bakın görüntü. Da sanki ipi ucuymuş. Ben de diyorum ne. Evet, böyle oldu arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Bu şekilde yaparsınız. Arkadan şöyle düğüm atacağım. Ve içeriye saklayacağım. Şöyle aynı yerden girip biraz ileriden çıkıyorum. Evet, orayı sonra düzelteceğim. Fazlasını kesiyorum. Evet. Çok tatlı, çok şirin oldu. Böyle. Evet, benimki dediğim gibi çok tatlı, çok şirin oldu. Sizinkiler de eminim en az bu kadar tatlı oldu. Şöyle boğaz kısmını daha da sıktırabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Sonradan da sıkılabilir. Böyle şöyle elyaflarını da böyle düzeltirsiniz. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.